1A sınıfından Caner Metin ile felsefe yapacağım. Herkese merhaba. 1A sınıfından Caner Metin ile felsefe yapacağım. Yepis yeni bölümüyle karşınızda. 3 bölümdür kendimi yeterince tanıttım zannımca. Artık girmiyorum o işlere. Merak eden önceki bölümleri dinlesin, öğrensin. Geçen haftaki bölümde kendisi de bir halk bilgesi olan rahmetli Neşet Ertaş babamızın insan olmakla ilgili marah edip nedenini sorduğu şeylerle ilgili açıklamalar üretmeye göğül vermiş, Hekimhanlı filozofumuz Takiyettin Mengüşoğlu'nun İnsan Felsefesi adlı eserinde insanın dünyadaki başarıları olarak nitelediği önermeleri üzerinde yarım yamalak durmuş ve muazzam bir yaratıcılık sergileyerek felsefe için Takiyettin sloganını gündeme taşımıştık. Bugün de atarlı giderli, sol görüşlü, muhalif, hasta Fenerbahçeli müzik insanımız Fazıl Say'ın ezgileri ve Serenat Bağcan'ın o dupduru 17'lik kız gibi çıkan sesiyle can verdiği hurufi mutasavvuf Muhyiddin Abdal'ın "İnsan insan derler idi, İnsan neymiş şimdi bildim" dizelerindeki kadar aşkın mertebelere taşınmayacak olsa da hayvan nedir, İnsan nedir sorularını Takiyettin hocamızın bakış açısından ele almaya çalışacağız. Ya felsefe deyince Kantlar, Hegel'ler, Aristolar, Merleau-Ponty'ler gelir aklınıza ama bizde Takiyettinler, Muhyiddinler havalarda uçuşuyor. Bu durumun özellikle isimlere bakıp göğsü kabaracak muhafazakar ve mukaddesatçı halkımız tarafından çok sevileceğine inanıyor ve bu durumun yine 1A sınıfından Caner Metin kardeşinizin de "Ah bir de içkisi olmasa kız bile verilecek, helal süt emmiş bir delikanlı olarak benimsenmesine katkıda bulunmasını umut ediyorum." Neyse, şarkıyı da dinlemeyenler varsa Google'a Fazıl Say insan insan yazsın çıkar. Özellikle 1A ya da çeşitli maillerinden şerbet gibi akıp gittiğini belirteyim. Neyse, insan olduğundan şüphe duyan ya da pişman olacağı bir bok yemesinin ardından hayvanın önde gideni, hayvan oğlu hayvanım ben ulan diye kafasını yumruklayanlara kaygılarının yerinde olup olmadığını sınama şansı verecek muhabbetimize gelelim. Sayın hocamız Takiyettin Mengüşoğlu'nun İnsan Felsefesi kitabında insan ve hayvanın varlık yapısında ortaya çıkan karşıt fenomenler biçiminde ölçülü mü ölçülü şıklıkta bir başlık altında ele aldığı fenomenlerden yararlanarak hep birlikte insan mıyız yoksa hayvan mı anlamaya çalışacağız. Tabii pek çoğunuzun meşhur atasözümüzün tam tersine iğneyi kendine çuvaldızı başkasına batırmak suretiyle "O zaman bizim Metin abi kesin hayvan" gibi çıkarımlar yapacağından da neredeyse eminim. Merak etmeyin, hem böyle yaptığınızda da felsefenin sularından çıkmış olmazsınız. Ne sapıklar, psikopatlar var bilseniz literatüre katkı sağlamış. Ne çıkar, siz bir Metin abinizi harcamışsınız. Neyse, bir yerlerden bizi dinliyorsa "Ah ah yazdıklarından neler anlamışlar, baksana Takiyettin, podcastlerde mavra yapıyorlar" nidaları altında yüreğini burkmuş olabileceğimiz hocamızı daha da üzmeyelim ve konumuza dönelim. Bir iki şey söylemeye gayret edelim. Eğer gittiği yerlerden görüyor ve kederleniyorsa hocamız da affetsin, kendisinin de bir yanını harikulade tasvir ettiği gillerden biz de insanız. Öncelikle şunu söyleyeyim. Kitabın söz konusu bölümündeki başlıkların bazıları biraz fazla kavramsal. Ben onlardan ziyade herkes anlayabilsin diye daha pratik olanları seçip ele alacağım ama kavramsal olanları da şöyle bir yazayım da yine anlamasanız da orada burada hava atmak için işinize yarasın. Mesela insan disharmonik, hayvan harmonik davranan bir varlıktır diyor hocamız. Kitabı okuyalı çok oldu ama bu sanırım insanın koşulları kendisine uydurmak için mücadele edebilen bir varlık olmasıyla ilişkili bir duruma işaret etse gerek. Hayvan dediğim mesela mis gibi ormanda orayla uyumlu bir şekilde yaşayıp gidiyor. Kutuplara varıp da "Lan ben burayla disharmoniyim ama yine de yaşayacağım burada" gibi bir şey demiyor. Böyle bir şey anlatıyor olsa gerek hocamız. Dediğim gibi lafı ezberleyin, işiniz görülsün gençler. İsterseniz kurcalayın tabii, bana hava hoş. Mesela şöyle bir başlık var. Bunun ne olduğunu şu an hakikaten ben de bilmiyorum.
İnsanın çevresinde olup bitenlere sentrifugal yönelmesine karşılık hayvanın sentripetal yönelmesi. Bence bu başlığı ezberleyip hava atmak için falan bile kullanmaya kalkmayın. Bulunduğunuz ortama göre farklı sonuçları olacak olumsuzluklarla karşılaşabilirsiniz. Neyse, kavramsal başlıklar derken bunlardan söz ediyordum işte. Fazla da yokmuş gerçi ama bunlara bulaşmayalım. Geri kalanların çoğu gayet somut ve yaşamın içinden çıkarımlar. Mesela biri şu: İnsanın gönüllü olarak hayatını bir düzene bağlamasına karşılık hayvandaki dizginsizlik. Şimdi etrafına bakıp, ah Takiyettin hocam, ah devir çok kötü, ne dirlik var ne düzen, kalksan da bir yattığın yerden görsen o dizginsizliği diyen çok çıkar. Gerçekten de bu biraz tartışmalı bir bakış açısı. İnsanın düzene o kadar da gönüllü bağlanmadığını çeşitli biçimlerde ele alan çokça yaklaşım da var tabii. Her ne kadar içimizde dizginsiz hayvanlar olsa da hocanın dediği de doğru bir yandan. Hocanın sunduğu hayvan insan karşıtlıklarından birini daha ele alalım. İnsanın eğitilebilmesine karşın hayvana alışkanlık kazandırılması. Aslında sözünü ettiğimiz bir önceki başlıkla epey bağlantılı görünüyor değil mi? Bunlar eğitilmezdir serzenişinde yankısını ya da pek çoklarımızın eğitim öğretim hayatının çeşitli evrelerinde sizi döve döve alıştırmak lazım, yoksa eğitim sizin neyinize azarlarında anlamını yitiren bu karşıtlık, özellikle deneyimli eğitimcilerin bir kısmının insanın bu niteliğe nail olmadığına kesin olarak kanaat getirdiğini gösteriyor bence. Nasıl? Üzerine düşünmesi keyifli başlıklar değil mi? Mesela insanın hayır diyebilen davranışına karşılık hayvanın daima evet demesi biçiminde bir başlık var. Benim problemim hayır diyememek aslında hocam diye psikolog kapısı aşındıranlar şapkalarını önlerine koyup bir düşünsünler vallahi, yoksam hayvan mıyım diye. Şaka bir tarafa, bu ne saçma sapan başlık, hayvan konuşmaz ki diye atlayıveren sazanlara şimdi şöyle bir bakıp gördüğüm kadarıyla bu başlık altında Takiyettin hocamızın da Scheller diye bir filozofun bu görüşünü eleştirdiğini ve bunu da hayvan ne evet ne de hayır diyebilir. Dünyayı salt realite olarak değil imgeler olarak anlamak insana özgüdür. Çünkü gibi bir yaklaşımla gerçekleştirdiğini söyleyerek yerlerine davet edebilirim. Neyse, mevtaya saygısızlık olmasın diye amma Takiyettin övdüm farkındayım ama kitap keyifli. Dediğim gibi insana dair aydınlanmacı bir tontonluğa, bir ümit varlığa sahip ki bence bugünlerde yalan da olsa beni sevdiğini söyle diyen kör kütük aşıklar gibi övülmeye ihtiyacımız var. İnsan derler idi, neymişiz biz be diye göğsünü kabartıp 7 mahalleyi tutmuş karbon ayak iziniz, Rusya patlatır mı nükleeri bahisleriniz, marifetmiş gibi TV programları, belgeseller, Instagram postu falan yaptığınız türlü türlü rezilliğiniz ile yaşamaya devam edebilirsiniz. İçimiz insanlık ve onun kutlu ufuklara ermeye çok yatkın varlığı düşünceleriyle aydınlanmışken yine fabrika ayarlarımıza dönmeden varın bu bölümü sonlandıralım. Ne halt etmişsek olalım, kendimize hayvanlıklardan hayvanlık seçebilmemiz, hatta hayvanı böyle küfür gibi bir tonda kullanarak bile sevimli ve masum dostlarımıza büyük haksızlık ederek alçalmamız baki olsa da umut olmadan yaşanmıyor. Öyleyse itten uğursuzdansa Takiyettin hocamızın bana kalırsa insana dair aydınlık umutlarla dolu felsefesi gibilerine çok abartmadan bazı sarılalım. Ve son yılların flash isimlerinden birinin meşhur mottosunu hatırlayarak bölümü sonlandıralım. Bir umuttur yaşamak. Bir A sınıfından Caner Metin ile felsefe yapacağım. Haftaya yine buralarda olacak. Tam ne konuşuruz netleştiremedim. Birkaç konu var gerçi aklımda, merak etmeyin, seçeceğim aralarından birini. Yapacağız felsefemizi. Vatandaş yapacak felsefesini. Konu bu seferlik sürpriz olsun. Esen kalın.